Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifim var. Şu tatlı gerçekten onlarca böyle binlerce övgüyü hak ediyor. Ben o kadar çok seviyorum. 10 numara bir tarif bu arkadaşlar. Özel günlerinizde misafir ağırlamada gerçekten kurtarıcı bir tarif. Kolaylıkla pratik bir şekilde yapabileceğiniz tam ölçülü muhteşem bir tarif. Hadi gelin şimdi bu güzel tatlımızın yapımına geçelim. Tarifimizi hazırlamaya kremamızı pişirmekle başlayacağız. Bunun için uygun bir tencereye 1 su bardağı şekeri, 3 dolu yemek kaşığı unu, 2 dolu yemek kaşığı nişastayı, 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Kuru malzemelerin üzerine bir miktar süt döküyorum ve topakları ezinceye kadar çırpıyorum. 1 litre sütün devamını da üzerine ilave ediyorum. Bir kez daha şöyle bir çırpıp pişirmek için ocağa alıyorum. Ocağımı orta ateşte açtım. Kremamı sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Göz göz olmaya başladı. 2 dakika kadar daha sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kıvamının güzelliğini görüyor musunuz? Bu gerçekten çok nefis bir krema. Bu kremayı tatlılarınızda, keklerinizde kullanabilirsiniz. Kremamız artık pişti. Ocağımızı kapatıyorum. Kremamın içerisine 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve tereyağımız eriyinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Tenceremin kenarını spatula yardımıyla toparladım. Kabuk tutmaması için böyle ara ara kremamızı karıştıracağız. Tamamen buharı çıktıktan sonra üzerini streç filmle kaplayacağız. Tatlımızın pandispanyasını hazırlamak için çırpma haznesine 4 adet yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya kadar böyle mayonez kıvamına gelinceye kadar iyice çırpıyorum. Şimdi içerisine klasik çay bardağı ile yarım çay bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Bir daha çırpıyorum. Üzerine klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ilave ediyorum. Onların da elenmesini sağlıyorum. Robotun düşük devrinde, çok hızlı olmayan devrinde şöyle güzelce homojen bir karışım oluncaya dek çırpıyorum. Büyük boy dikdörtgen borcamımın tabanını yağladım. Şimdi pandispanya harcımı borcamıma döküyorum. Tepsimi şöyle bir masaya vuruyorum kabarcıkların çıkması ve şöyle eşitçe yayılması için. Pandispanyamızı 180 derecelik önceden ısıttığımız fırına koyuyoruz. Fırınımızın iyice ısınmış olmasına lütfen dikkat edin. Yoksa pandispanyanız söner, güzelce kabarmaz. 35 dakikanın sonunda pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir tabii ki. Siz kontrollü bir şekilde çıkartın. Kürdan testi yaparak da pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Üzerinin bu kadar pembeleşmesi yeterli. Böyle çok fazla fırında tutup pandispanyanızı kurutmayın. Bu arada kremamız da buzdolabına girme ayarına geldi. Artık buharı çıkmaz oldu. Ben sık sık karıştırdım kabuk tutmaması için. Şimdi üzerini streç filmle kaplıyorum. Üzerini kapatıyorum tamamen hava almaması için. Pandispanyamı soğuyana kadar kremamı dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Pandispanyayı ıslatmak için yarım su bardağı şekeri bir kaba alıyorum. Üzerine 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Şeker eriyinceye dek karıştırıyorum. Tamamen soğuyan pandispanyamızın üzerinde kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sütü her tarafına gezeleterek döküyoruz. Gördüğünüz gibi zaten sütünü döker dökmez çekti. Eğer ben çok sütlü severim böyle bol sütlü olsun derseniz süt miktarını yarım bardak bile arttırabilirsiniz. Kremamız dolapta dinlendi, tamamen soğudu. Üzerindeki streç filmi kaldırıyorum ve 1 paket krem şantiyi üzerine döküyorum. Etrafa tozmaması için şöyle önce az bir robotla yediriyorum. Güzelce homojen bir karışım oluncaya dek çırpıyorum. Bakın kremamız çok güzel bir kıvama kavuştu. İyice çırptım. Böyle birbiriyle iyice özdeşinceye kadar çırptım. Şöyle nefis bir krema elde ettik. Kremanın hepsini aynı noktaya dökmeyin. Parça parça yerlere paylaştırın. Yoksa pandispanyamız o kadar yumuşak ki böyle dağılabilir. Kabuğu kavlayabilir. Pandispanyayı üzerine güzel bir şekilde yayıyorum. Tatlının üzerine dolapta kurumaması için streç filmle kaplayacağız. Çok dikkatli bir şekilde kaplayın çünkü tatlımız borcamı neredeyse tamamen dolduruyor. Üzerine değdirmeden kaplamaya çalışın. Tatlımız sabaha kadar bekledi. Sütlü tatlıları sabaha kadar beklettiğinizde çok daha lezzetli olur. Ama zamanınız yoksa 2-3 saat, 3-4 saat beklemesi de yeterli olur. Şimdi tatlımızı güzelce dilimliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bıçağı her seferinde şöyle temizlerseniz daha düzgün dilimler elde edersiniz. Ben üstüne ilk başta her tarafına Hindistan cevizi serpiyorum. Her bir dilimin ortasına şöyle yarım çay kaşığı kadar Antep fıstığı ekliyorum. Bir dilim çıkartıp dokusunu da göstermek istiyorum. Bu tatlı zor zamanlarınızda gerçekten çok kurtarıcı bir tatlı. Misafiriniz mi gelecek? Çok güzel bir tatlı yapmak istiyorsunuz. Bu tatlıyı yapın. Kesinlikle herkes bayıla bayıla yiyecek. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Öyle Bismillahirrahmanirrahim. Üstünde nefis bir krema, altında böyle yumuşacık sütlü bir katman. O kadar lezzetli bir tatlı ki size şöyle göstereyim. Bakın gerçekten yumuş yumuş bir tatlı. Bu tatlıyı yapın. Eminim herkes çok bayıla bayıla yiyecek ve yiyen herkes tarifini isteyecek. Ben bu tatlıyı kime ikram etsem ikinci tabağa kesinlikle ekledim. Yani üçüncü, dördüncü dilimi herkes yedi. Ve birçok kez yaptım. Yani bir yapıyorsunuz, doymuyorsunuz, sonra bir daha yapıyorsunuz. Böyle artık her fırsatta bu tatlıyı yapmak istiyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.